Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Bugün önemli gelişmeleri bir kez daha sizlere aktarmaya çalışacağız. Orta Doğu'nun kalbinde savaş devam ediyor. Haritaların masada yeniden çizildiği, devlet akıllarının en üst perdeden konuştuğu tarihi bir gün yaşıyoruz aslında. İran'ın Gerçek Vaat 4 operasyonu bölgeyi sarsmaya devam ediyor. Ankara, iç kale diyerek en kritik savunma hattını kurarken İran içindeki Kürt ve Azeri gruplardan gelen şok ittifak çağrısı ise dengeleri tamamen değiştirme yolunda gidiyor. Bugün bu videoda sizlere önemli gelişmeleri aktarmaya, net bir şekilde, şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Öncelikle İran'da yaşanan gelişmeyi konuşmak istiyorum ki son günlerde tartışılan aslında işte İran'a kara harekatı adı altında Kürt grupların pozisyonu ne olacak, ne olmayacak şeklinde haberler ve tartışmalar vardı. Gündemimizin ilk sırasında İran'ın iç siyasetini temelinden sarsacak bir gelişme var. İran'daki Kürt siyasi gruplar yayınladıkları deklarasyonla tüm mazlum halklara ve demokratik güçlerle birlik çağrısında bulundu. Mesajın en can alıcı noktası ise Azerbaycan Türklerine yönelikti. Bildiride Kürtlerin ve Türklerin tarih boyunca iç içe yaşadığı hatırlatılarak özellikle karma bölgelerde ortak yerel yönetim modeli teklif edildi. Kürt siyasi çevreleri diktatörlükten demokratik bir geleceğe geçiş için bu dayanışmanın hayati olduğunu vurguluyor. Mesajda 1946 yılındaki Mahabat ve Azerbaycan Milli Hükümeti arasındaki dostluk anlaşmasına yapılan atıf sürecin ne kadar köklü bir zemine oturtulmak istendiğini aslında gösteriyor. Ayrıca komşu ülkelerin meşru çıkarlara saygı ve barış içinde bir arada yaşam sözü verilerek bölgesel bir güvence mesajı da iletildi. Azerbaycan Türklerine bu şekilde bir çağrı yapıldı Kürt gruplar tarafından. Bu çağrı Tahran rejiminin baskılarına karşı bölgedeki halkların ilk kez bu kadar somut ve siyasi bir blok oluşturma iradesini de temsil edebilir önümüzdeki günlerde. Bu süreci yakından takip edip göreceğiz. Bakalım ne olacak? Yani İran'da aslında Kürtlerden ziyade yine işte Azerbaycanlı Türkler de var bildiğiniz üzere ve çok aslında İran'da Orta Doğu'da her ülke olduğu gibi birçok etnik gruba sahip mezhepler de var. İşte ırklar da var. Bunu bu şekilde konuşmak ve değerlendirmek gerekiyor diye açıkçası düşünüyorum. İşte aslında ABD ve İsrail'in işte rejimi biz deviremeyiz ancak İran halkı devirebilir ifadeleri de zaten buna dayanıyor arkadaşlar. Çünkü Şii rejime karşı muhalif olan gruplar bir hayli fazla. Diğer bir yandan İran'daki mesele ABD, İsrail, İran üçgeninde önemli gelişmeler yaşanırken konuyla ilgili açıklamalar da yapılmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu savaşın vitesini en sona taktı denildi. Ya Zeynep Kubra koduyla başlatılan Gerçek Vaat 4 operasyonunun 52. dalgasında Tel Aviv'deki sanayi bölgelerinin ve bölgedeki ABD üssünün vurulduğu iddia edildi. Hedef alınan yerler arasında Erbil'deki Harrir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali Al Salem ve Arif Jan üsleri bulunuyor. İran tarafı bu üslerin tamamen tahrip edildiğini öne sürse de Erbil yönetiminin henüz bir doğrulama gelmiş değil. Ancak asıl bomba açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik oldu. Konuyla ilgili açıklamalar yapıldı ve Netanyahu ile ilgili özellikle yapılan açıklamada Netanyahu hayattaysa onu öldürmek için takibimiz sürecek ifadeleri kullanıldı. Devrim muhafızları Netanyahu'nun ailesiyle kaçma veya ölme ihtimali üzerindeki belirsizliğe değinerek eğer hala hayattaysa onu bulup öldürene kadar takibimiz sürecek diyerek açık bir infaz tehdidinde bulundu. Saldırıların İran'daki sanayi bölgelerinde ölen işçilerin intikamı için yapıldığı açıklandı. İran iç krizini dış savaşla örtmeye çalışırken bölgedeki tüm stratejik dengeleri ya hep ya hiç noktasına sürüklemeye devam ediyor. Diğer bir yandan bölge ülkeleri de, şimdi bölge demişken, bölge ülkeleri de bundan tabii ki etkileniyor. Yani
Türkiye'de bir bölge ülkesi haliyle. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş önemli açıklamalar yaptı ve bir kez daha altını çizerek iç kale stratejisine vurgu yaptı. Ankara cephesinde ise diplomasi ve güvenlik trafiği devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sahurda gazetecilerle bir araya gelerek çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Kurtulmuş Büyük İsrail projesinde esas hedef Türkiye'dir diyerek tehlikenin kapımıza dayandığını söyledi. 2009 ve 2013 süreçlerine benzemeyen çok daha vahim bir döneme girildiğini vurgulayan Kurtulmuş iç kalemizi tahkim etmeliyiz çağrısı yaptı. Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınıp tanınmayacağı sorusuna ise hukuk sistemimizde böyle bir düzenleme olmadığını belirterek kapıyı kapattı. Bu ifadeleri kullandı. Kurtulmuş'a göre emperyalizm ve Siyonizm bölgede son kozlarını oynuyor ve Türkiye bu oyunu bozmak için iç cephesini birleştirmek zorunda denildi. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları bu şekildeydi. Ankara bölgedeki etnik ve mezhebi parçalanma planlarına karşı aslında önemli açıklamalar ve önemli noktalara aslında değiniyor ki Suriye'de yaşanan gelişmelerin de yakından takip edildiği her yapılan açıklamada vurgulanıyor. Devlet Bahçeli'nin çok önemli bir açıklaması var. Bahçeli'nin açıklamasını da sizlere aktarmak istiyorum ki biliyorsunuz Bahçeli aslında Türkiye'deki sürecin mimarlarından biri. Yani herhalde bunu kimse inkar etmeyecektir diye düşünüyorum ki Devlet Bahçeli'nin çabalarıyla başlamıştı. Süreç yine DEM Parti'nin çabalarıyla başlamıştı. Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bölgeyi sarsan jeopolitik analizine kulak vereceğiz ve Bahçeli Orta Doğu'nun geniş fay hattı yeniden harekete geçirilmiştir diyerek ateşin Gazze'den başlayıp İran'ın merkezine kadar ulaştığını söyledi. İran'da yaşanan herhangi bir kontrolsüz zayıflamanın tüm bölgeyi içine alacak dev bir istikrarsızlık kuşağı üreteceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin bu sarsıntılı çağda bir seyirci olarak kalmayacağını, aksine haritaların yeniden çizildiği masalarda söz sahibi olan bir merkez devlet olacağını vurguluyor. Bahçeli Suriye tecrübesinden ders çıkarılmasını gerektiğini de belirterek devlet otoritesinin zayıfladığı her alanın terör ve dış müdahale sahasına dönüştüğünü ifade ediyor. Türkiye'nin kaderinin başkalarının çizdiği haritalarda savrulmak olmadığını, o haritaları çizen akıl olması gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin bu çıkışı Türkiye'nin bölgesel çözümlemelere karşı özellikle askeri değil aslında biraz daha böyle oyun kurucu rolünde biraz daha itidalli yani askeri olarak direkt olarak olaya müdahil değil de biraz daha itidalli ve süreci bekleyelim görelim aşamasında olduğunu gösteriyor bizlere Türkiye'nin. Bakalım ne olacak ki zaten İran-ABD-İsrail savaşından bu yana yani savaşın başladığı günden bu yana Türkiye'nin bu konudaki tavrı biraz daha böyle ortada. Biraz daha Hakan Fidan son yapmış olduğu açıklamalarla bir kez daha vurgulanıyor. Biz işte provoke edilmeye çalıştığımızı biliyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Aslında bu bile biraz daha sürece ne kadar hassas yaklaşıldığını gösteriyor. Evet, İran'daki füzelerden sonra Ankara'daki iç kale hazırlığına kadar sizlere bölgede yaşanan bütün gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi, son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.